Bugün sizlerle çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Yokluk küçük ihtirasları yok eder. Büyük olanları ise alevlendirir. Tıpkı rüzgarın mum ışığını söndürüp yangını körüklemesi gibi. Bazen bir durumun içindeyken o durumda hangi konumda olduğumuzu görmekte zorlanırız. Ortam çok sisli pusludur, kafamız karışabilir ve bazı yanılsamalara düşebiliriz. Bu herhangi bir durumda olabilir. Evlilik, romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkisi ve sosyal ilişkiler vesaire. Hayatımızdaki insanların gözünde hangi konumda olduğumuzu ve bizi nereye koyduklarını göremeyebiliriz. Ve bu belirsizlik bizi rahatsız etmeye ve çoğu zaman da paniklemeye doğru sürükler. Biz şimdi neyiz? Ben senin için ne ifade ediyorum? Beni hayatın neresine koyuyorsun? Sendeki yerim nedir? Gibi. Bu tarz soru cümlelerini kurmaya başlarız. Bu sorular karşımızdaki insan tarafından çoğu zaman cevapsız kalabilir. Ya da bir şekilde geçiştirmeye çalışılır çoğu zaman. Veya tamamen sessiz kalıp kaçma eğilimine geçebilir. Karşımızdakinin ya buna verecek bir cevabı yoktur ya da fena halde köşeye sıkışmıştır. Zaten sizi böyle sorular sormaya itecek kadar şüphe içinde bırakan insanlar muhtemelen bu soruların cevaplarını kendileri de henüz bilmiyorlardır. Size gerçekten değer veren bir insan sizin bu sorularınızda sizi asla muhatapsız bırakmaz ki zaten sizi bu soruları sormaya hiçbir zaman itmez. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmalıyız? Öncelikle sakin kalmak çok önemli. Yalnızca bu konuyla ilgili değil, hayatta karşılaştığımız bütün krizlerde sakin kalabilme konusunda kendimizi eğitmek çok kıymetli. Durumun farkına varmaya çalışın. Sizi konumunuz konusunda şüpheye düşüren konu her neyse onu tam olarak tespit etmeye çalışın. Yani konuyu netleştirmeye çalışın. Örneğin uzun süreli bir ilişkiniz var. Bu ilişki içerisinde partneriniz için ne ifade ettiğinizi, sizi hayatının neresine koyduğunu bilmek istiyorsunuz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Hayatınızdaki hiç kimseden sizi hayatının tam merkezine koymasını istemeye hakkınız yok. Siz de dahil herkes hayatının tam merkezine öncelikle kendini koymalıdır. Önce kendi ihtiyaçlarını önemsemeli ve kendini sevmelidir ki daha sağlıklı ilişkiler yaşayabilsin. Konumuza dönecek olursak, ne dedik? İlk etapta kafamızdaki soruları tam olarak tespit ediyoruz. Bunu belirledikten sonra bu sorunun muhatabı kim ise onunla sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışarak kafamızda bu konu ile ilgili beliren soru işaretlerini asla öfkelenmeden, sakince ve uygun bir dille karşımızdaki insanla paylaşıyoruz. Bunu bir kez denediğinizde cevap alamıyorsanız, soru işaretleriniz yok olmuyorsa ya da karşımızdaki kişi bir şekilde kaçma eğilimine giriyorsa işte buraya dikkat. Çoğu insan böyle durumlarda karşısındaki kişinin üzerine daha fazla gitme ve hatta sorularına cevap almak için o insanın peşinden koşma eğilimindedir. Bu durum size hiçbir şey kazandırmayacağı gibi işleri daha da berbat bir duruma sokabilir. Siz kafamdaki soruları netleştireceğim derken o insanın peşinden gittikçe mevcut belirsizliklerinize her seferinde yenileri eklenir. Ve siz nasıl olduğunu bile anlamadan garip bir çaresizliğin içine düşersiniz. Bu sebeple paniklemiyoruz, öfkelenmiyoruz, sakin kalıyoruz. İkinci aşamada yapılabilecek en zekice şey o insandan sessizce ve yavaşça uzaklaşmaya başlamaktır. İşte bütün olay burada başlıyor. Konuşarak çözemediğiniz konuları sessizliğinizle ve yokluğunuzla çözeceksiniz. İşte bu kesin çözümdür. Bu uzaklaşma eğilimi, sizin sorduğunuz soruların cevaplarını henüz kendisi de bilemeyen karşı taraf için mükemmel bir fırsattır. Kişi sizin varlığınızda farkına varamadığı pek çok şeyi yokluğunuzda yavaş yavaş fark etmeye başlayacak. Videonun başında da söylediğim gibi yokluk küçük ihtirasları yok ederken büyüklerini körükler. Yani daha da alevlendirir. Eğer kişinin sizinleyken farkına varamadığı hisleri ve ihtirasları, yani size olan arzusu ve isteği yeteri kadar kuvvetliyse, yokluğunuzda bu istek
daha da alevlenecektir. Sizi daha da fazla isteyecek ve hiç olmadığı kadar özleyecektir. Sizi geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Sizi muhatapsız bıraktığı bütün sorularınızı önce kendi kafasında netleştirecek, daha sonra bunları sizinle mutlaka paylaşacaktır. Zira sizi asla kaybetmek istemeyecektir. Peki ya size olan isteği yeteri kadar kuvvetli değilse, işte o zaman da yine muhteşem bir şey olur. Siz kıymetli vaktinizi sizi yeterince sevmeyen ve istemeyen biri için harcamamış olursunuz. Bu yokluk sürecinin ardından bu can sıkıcı ihtimalle yüzleşmek elbette can yakıcı olabilir. Aylarınızı, hatta belki de yıllarınızı verdiğiniz bir kişinin sizi yeterince istemediğini bilmek, yani bu gerçekle yüzleşmek gerçekten çok büyük bir cesaret ister. Ancak bu ömrünüzü bir yalanın üzerine harcamaktan çok daha akıllıcadır. Sonuçta zararın neresinden dönersen kârdır. Üstelik bu süreç yalnızca karşınızdakinin sizinle ilgili duygularını ve sizi hayatında koyduğu yeri anlamak için değil, sizin de kendi duygularınızı, karşı tarafa ne hissettiğinizi ve onu hayatınızın neresine koyduğunuzu anlamanız için de çok kıymetli bir süreçtir. Bu uzaklaşma ve yokluk süreci. Bu mekanizma karşılıklı çalışır ve sizin de karşı tarafa ne hissettiğiniz ve onu hayatının neresine koyduğunuz en az onun sizi nereye koyduğu kadar önemlidir. Belki de bu yokluk sürecinde siz de karşınızdakini yeteri kadar istemediğinizi fark edeceksiniz. Kim bilir? Ömür gibi değerli bir şeyi bir mum ışığı için mi harcamak istersiniz? Yoksa sizin için yangın olan biri için mi? Bence cevaplamanız gereken en önemli soru bu. Gücünüzü ve saygınlığınızı yeniden elde etmenin tek yolu bazen geri çekilmek, yok olmak ve sizsiz hayatın nasıl olduğunu anlamaları için insanlara bir fırsat sunmaktır. Ne zaman geri çekileceğini bilmek gerçekten bir sanattır ve doğru yapıldığında kaybettiğiniz gücünüzü ve saygınlığınızı geri almanız kaçınılmazdır. Unutmayın, aşk hiçbir zaman açlıktan ölmez ama hazımsızlıktan ölür. Aşkla kalın. Hoşça kalın.